Yırtıldı. Hamur resmen böyle bir yağlı kağıt gibi oldu ve büyümedi. Yani inceldi. Ama tamam dedi, yani ben bu kadar açılıyorum. Bakın kalınlığı ben hissedebiliyorum. Mesela o kadar açıldı. Ama hala bir kalınlık hissediyorum. Ama biraz yırtılmaya başladı kenarlardan. Daha da inceldi. Evet. Hemen bunu da Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Evet, bugün size şıkır şıkır geldim. Bir sürü marka unla beraber baklavalar açacağız. Çok merak edilen bir soruydu. Çeşit çeşit baklavalık unlar kullandım. Baklavalık unlar diyorum. Evet, her unu buraya koymadım. Bazı unları eledim. Onları da yavaş yavaş anlatacağım sizlere. Gerçek şu ki marketlerde kolaylıkla bulabileceğiniz unların yanı sıra ben size daha çok burada baklavaya uygun olan unları konu etmeye çalıştım. Öncelikle baklava sıvımı hazırlıyorum. Güzel bir Antep baklavası yoğuracağız ki en zor hamurlarda bile hangi unları kullanırız onlara bakacağız. Bayraklarımı hazırladım. Hemen teker teker hamurları yoğurmaya başlayacağım. Baklava sıvısını 6'ya bölerek böyle her bir tepsi baklavada birçok unu denemiş olacağım. Size 6 tepsi baklava açmayacağım bugün. Şimdi ilk önce pırlanta unla birlikte başladık. Hekimoğulları pırlanta un. Buraya resmini de koydum. Şimdi Hekimoğlu unu karıyorum hamurunu. Hekimoğlu un da normal süper Hekimoğlu un. Paketlerini de yine gösteriyorum. Sinangil var, Efsane var, Bizim un var ve Söke var. Hemen hemen her markette bulabileceğiniz unlar seçtim. Şimdi burada hangi unun nasıl reaksiyon göstereceğini bilmediğim için kolaylık olsun diye bu şekilde bezeleri dinlendirdim. Yani şöyle hafif açarak dinlendirdim. Bunları 1 saat boyunca dinlendirdim ve açmaya geçeceğim. Şimdi bizim unla başlayacağım. Bizim unu ben yıllardan beri annemden gördüğüm üzere baklavalarda sadece bizim un kullanırız biz. Ama ne yazık ki artık bulmak çok zor. Huyunu suyunu bilirim. Kıvamını bilirim açmakta. Ben çok memnunum bizim undan. Ülker bizim undu. Şu an hala Ülker'e mi ait bilmiyorum. Sert bir buğday kullanıyorlar bildiğim kadarıyla. Kolay kolay yırtılmaz. Hamur çabuk büyür ve baklavası böyle çıtır çıtır olur. Ben size bizim unu gözüm kapalı tavsiye edebilirim. Buna yakın bir un daha buldum bu videoda sayesinde, hemen onu da anlatacağım. Şöyle bizim unun son halini göstereyim size. Bakın böyle havalandığı zaman gördüğünüz gibi tül gibi kolay kolay yere düşmüyor. Bu demek oluyor ki çok iyi açılmış bir un bu. Baklavalık bir un bu. Hemen büzgü baklava yapacağım her birini. Size de kolaylık olsun diye bu şekilde içinin dışını göstermem, bir tepsiye dizmem kolay olacak. İkinci olarak Sinangil unu açacağız. Sinangil acayip bir şekilde yumuşadı. Hamuru yoğurduktan sonra gerçekten çok zor açabildim. Şöyle zor açabildim. Oklavaya sardı, birbirine yapışabildi. Çok fazla nişasta yedi. Açılmadı mı? Açıldı ama biraz böyle nazik davranmak gerektiği. Sinangil unla yapılan baklavalarda en az bir tık sert yoğurmak lazım. Çünkü hamur beklerken biraz cıvıyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel açıldı diyorsunuz şimdi, değil mi? İşte en son artık böyle açıldı, inceldi derken başladı yırtılmaya kenarlardan. Hatta şöyle kaçıp giderken onu yakaladım. Sinangil un diğer unlara nazaran biraz daha yumuşak bir hamur oldu. Çok fazla hamur kendini saldı ve oklavaya ya da işte üst üste açılıyorsa birbirine yapışır vaziyette oldu. O yüzden Sinangil biraz beni zorladı ve gelelim Söke una. Söke kendini kolay kolay salmadı. Sinangil gibi değil. Bizim una yakın. Hamurun kendini salmasından bahsediyorum şimdi. Açılmasından, büyümesinden bahsediyorum. Mutfağımda cam kapı kapalı. Hatta bir taraftan yemek kaynıyor. Arkada tıkır tıkır duyabilirsiniz. O yemeğin buharı da benim işime yarıyor. Burada hamur açarken. Odayı nemli tutuyor, hamuru kurutmuyor. Baklavayı ne kadar çabuk açarsanız o kadar iyi. Şimdi bu Söke'nin mavi paketi var. Bu mavi paketin baklavalık diye yazıyor üzerinde. Merak edip almıştım. Kesinlikle hamur bir yerden sonra büyümüyor. Onu beğenmedim.
Yine bu turuncu pakette zor açıldı. Yani bir yerden sonra hamur kendini resmen sıkıyor ve açılmayacağım diyor. O kalınlığını göstereceğim şimdi ben size yakından. Ve buna biraz daha oklavayla sert bir bası uyguladım. Oklavam da biliyorsunuz çelik, biraz daha sert, yani hızlı bastığı halde hamuru zorlamama rağmen bir yerden sonra söke açılmıyor. Ama siz derseniz ki ev baklavası zaten çok ince, gerekmiyor. Ev baklavası yapacağım ben, yoğurt koyacağım, süt koyacağım içine Tuğbacığım, Antep baklavası yapmayacağım derseniz sökeyle de gayet iyi bir ev baklavası yapabilirsiniz, ama Antep baklavası tavsiye etmem. Bakın kalınlığı ben hissedebiliyorum. Mesela o kadar açıldı ama hala bir kalınlık hissediyorum. Bu böyle tül havada uçuşan, bizim onu yaptım ya, öyle bir şey değil. Bakın hemen hamur ağır aşağıya indi. Sökeyi burarken ben size bir taraftan da hangi unlardan baklava açılmaz onu söyleyeyim. A101'in yeğenler unu ve Şok'un piyale unundan ya da Anadolu un, yani bu Tarım Kredi Kooperatif'in unundan baklava olmuyor. Şimdi çok merak ettiğimiz un Bim'in unu, efsane unla birlikte bir açım yapıyoruz. Evet, efsane unu çok soran oldu bana. Efsane unu gayet güzel hamur kendini salıyor. Çabucak büyüyor. Hiçbir problem yok. Oldukça fazla nişasta yiyor çünkü biraz yumuşak bir hamur oldu. Yani dinlerken hamur yumuşuyor. Bu tamamen buğday kaynaklı bir şey. Gayet güzel. Ben şöyle bir tane de tek oklava ile açmayı bir denedim. Şöyle oklavayı tek sararak denedim. Genelde ikili, üçlü, beşli açıyorum. Birbirine açıyor. Hamuru biraz zorluyorum. Burada yufkaları zorluyorum. Hangi un iyiyse o ortaya çıksın diye. Hamurun içine mesela yoğurt koysaydım hepsi daha çabuk açılırdı eminim. Bakın burada hamur açıldı, inceldi, bir problem yok, ama kenarlardan başladı yırtılmaya. Mesela midye baklava yapsam bu yufkalar benim işime yaramaz, ama döşeme baklavada işe yarar. Yani efsane unla biraz böyle kolay açılıyor ama çabuk yırtılıyor diyebilirim. Geçiyoruz pırlanta unu, Hekimoğulları pırlanta una. Bunu Berat Tatlı Dünyası'nda Emine Hanım'ın tavsiyesi üzerine internetten sipariş verdim. Bizim buralarda marketlerde yok bu un. Belki Karadeniz'de falan vardır, bilemiyorum. Hekimoğulları Safir de kullanmıştım ben. Yeşil paket. O da gayet iyi bir undur. Baklavalık güzel açılan bir undur. Böreklik bir undur. Bu pırlantaya da bayıldım. Gerçekten şahane. Şimdi bu unda en çok şunu beğendim. Öncelikle hamuru yoğururken dedim ki eyvah, bu hamur galiba açılmayacak. Böyle gluten nasıl birbirini sıktı. Bir de şöyle bir şey var. Bu unların içinde sistein denilen insan kılığından oluşan bir madde var diye son zamanlarda sosyal medyada bir şey çıktı. Böyle şeylere inanmayın arkadaşlar. Onlar katkı maddelerinin içlerinde var. Onların içinde katkı maddesi yok. Onların içindekiler kısmından bakabilirsiniz, ya da işte kül oranı vardır içinde. Bir de ascorbik asit diye bir koruyucu madde vardır. Bu sistein denilen madde katkı maddesi olarak ayrıyetten satılır. İsteyen alır ve hamurunun içine katar, o şekilde kullanır. Bakın bu pırlanta unun yufkasını sirkeliyorum. Üzerinden nişastayı atıyor. O kadar güzel bir buğdaya sahip bir un. Bu tamamen buğdayın sert bir buğday olmasıyla, cinsiyle alakalı bir durum. Şu iyi açılıp ya da işte kolay yırtılabilmesi. Bu pırlanta unu gördüğünüz gibi havalandırıyorum, sağa atıyorum, sola atıyorum, sirkeliyorum. Yine de yırtılmıyor. Bu hani hiç yufka açmayı bilmiyorsanız bile bu şekilde yufkalardan, bu şekilde unlardan başlarsanız sizin işinizi çok kolaylaştıracak ve hamur açmayı daha kolay öğreneceksiniz. Şimdi genelde bizim un bulamadığımız zaman aldığımız un Hekimoğlu unla devam ediyoruz. Son olarak Hekimoğlu unu açıyoruz. Hekimoğlu unu biliyorsunuz genelde Konya yöresine ait bir undur Hekimoğlu unu ve çok güzel bir un bence. Sadece pastalık, böreklik değil, baklavalık da çok güzel bir un. Mesela poğaça yaptığınız zaman bile Hekimoğlu'ndan illa fark eder. Bir mesela alın, bir Bim'in ununu alın ya da işte bir A101'in ununu alın, ki ben A101'in ununu beğenmiyorum, yani o yeğenler ununu almıyorum genelde. Genelde hani alabileceksem efsane un tercihimdir hamur işlerinde. Bim'in ununu alabilirim. Ama baklavalık alacaksam iyi bir unun peşine, bizim unun peşine düşüyorum ya da Hekimoğlu alıyorum. Hekimoğlu da gerçekten sizi yormadan
hamur açabileceğiniz, su böreği açabileceğiniz, baklava açabileceğiniz bir un. Bakın böyle incecik açtıktan sonra dedim ki tek tek açayım, biraz daha büyüteyim dedim. Oklavaya sardım ve şu görmüş olduğunuz bu incelikten sonra tekrar 3 kez daha oklavaya dolayarak açtım. Bana mısın demedi. O kadar güzel açılıyor. Bir de bunlar piştikten sonraki çıtırtıları da çok önemli. Şimdi ben belki videoda bunu size gösteremem ama size bunu anlatabilirim. Gerçekten Hekimoğlu, pırlanta un ve bizim unun kesinlikle çıtırtısı Söke ve Sinangil'i yendi. Gerçekten hani güzel şerbet çekiyor, iyi bir yağda çıtırdıyor, günlerce bayatlamıyor gibi. En iyi unlar diye sıralamak gerekirse pırlanta un, bizim un, Hekimoğlu, Sinangil ve Söke olarak size sıralayabilirim. Şimdi sade yağımı koydum, eriteceğim. Antep usulü bir baklava yapıyoruz. Bol yağın içinde pişecek. Şakır şakır yağın içinde pişecek. Ve kaynar şerbetle şerbetleyeceğiz. Çok soruyorsunuz bana videolarda nasıl hamur olmuyor diye. Videonun sonunda elbette gösteriyorum ama sizin o aklınızdaki hamur sütlü yoğurtlu baklava hamuru, ev baklavası hamuru o kaynar şerbette elbette hamurlaşır. Bunun içinde süt yok, yoğurt yok, şakır şakır yağda uzun sürede yavaş yavaş pişiyor. O yüzden kaynar şerbet gördüğü zaman hiçbir şekilde hamurlaşmıyor. Çok güzel böyle çatır çatır piştiği için. Hatta buna soğuk şerbet koyun, şerbetini çekmez. Mutlaka sıcağı sıcak vermeniz lazım. Güzelce yağladım. Yavaş yavaş pişsin diye 190'da başlıyorum. 170'lere 165'lere kadar düşürüp bir saate yakın pişiriyorum bu baklavayı. Soğuk fırına da atabilirsiniz. Hiç önemli değil. Bayraklarıyla birlikte pişirdim. Bayraklarıyla birlikte şerbetledim. Hiç karışsın istemedim. Şöyle bir tabağa alacağım. En son göstereceğim. Fırındaki hallerini görüyorsunuz. Nasıl kabardıklarını burada bakıyorum. Hangisi daha iyi kabarıyor? İşte nasıl içine kadar yağ çekiyor mu? Onları gözlemliyorum. Hiç yanıltmadan söyleyebilirim ki efsane un çok böyle güzel bir çıtırtısı vardı. Bim'in ununun güzel bir çıtırtısı vardı. Yani diğer unların yanında bir böyle ağızda kolay yenebilir bir kıvam vardı. Bizim unla pırlanta un birbirine o kadar çok yakın. Çok birbirine yakın yani. Pırlanta un belki bulmanız zordur. Bizim un da zordur. Onun yerine Hekimoğlu ya da efsane un alabilirsiniz. Sinangil'le Söke biraz daha böyle hani zorda kalırsanız alın derim ben size. Şakır şakır güzelce şerbetledim ve biraz dinlendikten sonra hatta ertesi günkü halini göstereceğim size. İçini bol cevizlemişim. Nasıl bir sarmışsam biraz böyle rengi ceviz rengi oldu. Biraz karardı. Biraz da bayraklarım yanmışlar fırında artık neyse. Şimdi onları bir tabağa alacağım. Şöyle size çatalla bıçakla bölüp çıtırtısını dinleteceğim. Yalnız burada şunu belirtmek isterim. Hani görmüş olduğunuz gibi asla hamurlaşmamış. Çıtır çıtır adeta. Şimdi buradan size belki anlatmak mümkün değil ama benim anladığım kadarıyla efsane unun çıtırlığı çok güzeldi. Bizim un çok güzeldi. Ve pırlanta Hekimoğlu daha sonra Sinangil ve Söke. Sıralamayı karıştırmadan söylediğimi umuyorum. Çok ama çok emek vererek, çok emek harcayarak yaptığım bir videoydu. Umarım faydalı olur çünkü çok sorulan bir soruydu. Hangi unla baklava açılır, unun markası nedir diye yıllardır sorduğunuz sorulardan, en fazla sorduğunuz sorulardan biriydi. İnşallah yardımcı olmuştur. Bu çabama, bu emeğime karşılık bir beğeni, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Umarım sizler de bu lezzetli tarifleri denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.